Hindistan'ın serin sabahlarında Sirhind şehrinin ufkunu aydınlatan ilk ışıklar. Tarih 14 Şevval 971. Bundan 4,5 asır önce doğan bir çocuk, ileride İslam dünyasının en büyük mücedditlerinden biri olarak anılacaktı. Onu İmam-ı Rabbani diye tanıyacaklardı. 2000 yılın yenileyicisi. Tasavvufun derinliklerine, vahyin hakikatine ve insan ruhunun sırlarına inen büyük bir mürşid. Bu, İmam-ı Rabbani'nin bir çağın karanlığını dağıtan ilim ve hikmet yolculuğunun hikayesidir. Çocukluk ve ilk eğitim. Sirhind'in ilimle yoğrulmuş havasında yetişen Ahmet, küçük yaşlardan itibaren zeki, derin kavrayışlı, dingin bir ruha sahipti. Babası onu genç yaşta tasavvufla tanıştırdı. Henüz çocuk denilecek bir yaşta iki büyük tarikata intisap etti. İlk tasavvufi eğitimini babasının dizinin dibinde aldı. Vahdet-i vücudun derin meselelerini daha sonra eleştireceği yönleriyle birlikte genç yaşta öğrendi. Daha sonra Siyalkut yolculuğu başladı. Burada hadis alimi Şeyh Yakup Keşmiri, tefsir alimi Kadı Behlul, akli ilimlerde Mevlana Kemal Keşmiri gibi dönemin dev isimlerinden ders aldı. Henüz 17 yaşında tam donanımlı bir ilim adamı olarak memleketine döndü. Saray yılları ve ilk fikir çatışmaları. Genç yaşında şöhreti artmaya başlayınca onu, Babür Devleti'nin kudretli hükümdarı Ekber Şah'ın sarayı Agra'ya davet ettiler. Burada sarayın yıldızları olan iki kardeşle tanıştı. Feyzi Hindi ve Ebülfazl el-Allami. Feyzi ile ilmi çalışmalar yaptı. Noktasız harflerle yazılan tefsirine katkıda bulundu. Fakat Ebülfazl ile arası açıldı. Çünkü Ebülfazl akılcı felsefeyi öyle yüceltmişti ki peygamberliğin gerekliliğini bile sorgular hale gelmişti. İmam-ı Rabbani bu şekilde dinin temelini sarsacak aşırılıklara karşı durdu. Aralarındaki tartışma büyüdü. Hatta Ebülfazl'ın Sünni alimlere hakaret ettiği rivayet edilir. Bu dönemde kaleme aldığı ilk eser İsbatün Nübüvve, peygamberliğin akli ve nakli delillerle savunulması açısından büyük bir manifesto niteliğindeydi. Baki Billah ile karşılaşma. Sirhind'e döndükten sonra tasavvuf yolculuğu yeniden hız kazandı. Babasının vefatı üzerine hacca gitmek için yola çıktı. Fakat Delhi'de hayatının yönünü değiştirecek bir isimle karşılaştı. Hace Baki Billah. Bu karşılaşma sadece bir mürit-mürşid ilişkisi değil, bir ruhun kemale yürüyüşüydü. İmam-ı Rabbani, Baki Billah'ın yanında öyle bir manevi derinlik yaşadı ki, cezbe hali günlerce sürmüş, inzivaya çekilmişti. Baki Billah onun yeteneğini sezmiş, derin istidadını anlamıştı. Onunla mektuplaştılar. Bu mektuplar daha sonra Mektubat adıyla İslam düşüncesinin zirve eserlerinden birine dönüşecekti. Baki Billah vefat edince Sirhindi kısa sürede tarikatın en seçkin halifesi oldu. İmam-ı Rabbani'nin tutuklanması, tarih 1619. Babür hükümdarı Cihangir, İmam-ı Rabbani'yi Agra'ya getirtti. Gerekçe, onun manevi makamları hakkında söylenen bazı iddialar ve saray çevresinin baskıları. Cihangir onu kibirlilikle suçladı ve huzurunda secde etmesini istedi. Sirhindi ise bu isteği reddetti ve böylece Büyük Mürşid Gvalyor Kalesi'nin zindanlarına gönderildi. Bu zindan onun için bir esaret değil, hakikatin tecelli mekanıydı. O günleri şöyle yorumladı: bu celal tecellisi olmadan cemalin kemali ortaya çıkmazdı. Yaklaşık bir yıl sonra Cihangir onu serbest bıraktı. Hatta saray sohbetlerinde ona bazı dini meseleleri danıştı. İmam-ı Rabbani ise buna rağmen kendisini sultanın dua ordusunun değersiz bir neferi olarak tanımlayacak kadar mütevazıydı. Vahdet-i vücut tartışması ve yeni bir ufuk. İmam-ı Rabbani gençliğinde vahdet-i vücut anlayışını en derin şekilde benimsemişti. Hatta bu hal onu vecd ve sarhoşluğa götürecek şiirler yazmasına sebep olmuştu. Fakat daha sonra büyük bir dönüşüm yaşadı. Vahdet-i vücudun hakikat yolunun son makamı olmadığını keşfetti. Onu aşan zilliyet makamını, ardından en yüce mertebe olan abdiyet makamını idrak etti. Bu yaklaşımıyla tasavvuf tarihinde yeni bir ufuk açtı. Vahdet-i şuhud. Ona göre Sufi'nin birleştirici tecrübesi sadece şuhud yani algı düzeyindedir. Ontolojik bir birlik değildir. Bu nedenle hakikati tek varlıkta değil, Allah'ın yaratışı ve sıfatlarında görmek gerekir. Bu görüşler Müceddidiye kolunun temel düşüncelerinden biri haline geldi. Nebi-Veli dengesi ve şeriatın üstünlüğü.
İmam-ı Rabbani'nin en çarpıcı görüşlerinden biri, Nebi ile Veli arasındaki farkı belirginleştirmesiydi. Tasavvuf geleneğinde kimi düşünürler Veli bazı yönlerden Nebi'den üstündür demişlerdi. O ise bu görüşe açıkça karşı çıktı. Nebi, yalnız insanlarla ilişkisiyle değil, Allah'a yönelişiyle de Veli'den daha üstündür. Bu düşünce, tasavvufun peygamberlik anlayışına yeni bir denge getirdi. Ayrıca şeriatın tarikatın üzerinde olduğunu vurguladı. Tarikat, şeriatın hizmetçisidir. İhlası tamamlamak için vardır. Yeni şeyler ortaya koymak için değil. Bu sözler yüzyıllar boyunca yankılandı. Müceddidi Elfisani, İmam-ı Rabbani, kendisinin asrın değil, 1000 yılın müceddidi olduğunu söyler. Bu iddia, Peygamber Efendimizin ümmet için her yüzyılda bir müceddit geleceğine dair hadisine dayanır. Ona göre, asır müceddidi başka, 1000 yıl müceddidi çok daha başka bir makamdır. Bu iddiası onun etkisini yüzyıllar boyunca artırdı. Hindistan'dan Osmanlı topraklarına, Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada karşılık buldu. Vefatı ve mirası: İmam-ı Rabbani 8 Safer 1034'te 20 Kasım 1624 Hakk'a yürüdü. Sirhint'teki dergahına defnedildi. Arkasında yüzlerce halife, binlerce talebe, sayısız eser ve özellikle mektubat gibi İslam düşüncesine yön veren bir başyapıt bıraktı. Oğlu Hace Muhammed Masum, tarikatı bütün Hindistan'a yaydı. Diğer oğulları da onun mirasını devam ettirdi. Bugün Nakşibendi Müceddidi kolu, dünya üzerindeki en etkili tasavvuf damarlarından biridir. İmam-ı Rabbani, bir alim, bir mürşit, bir müceddid. Aklın, keşfin ve vahyin arasında kurduğu dengeyle tasavvuf tarihine altın harflerle kazınan bir isim. Onun hayatı bize şunu hatırlatıyor: hakikat yolculuğu sadece keşif ve ilhamla değil, ilim, şeriat, teslimiyet ve hikmetle tamamlanır. Bu belgesel onun yüzyılları aşan hikayesine mütevazı bir pencere açmak içindi.